Deep Web, belirli kişiler için ulaşılabilir internet siteleri barındıran sanal alandır. Her gün giriş yaptığımız Google, Facebook, YouTube ve benzeri siteler buzdağının sadece görünen kısmıdır. Deep Web'den haberi olmayan veya girmeye korkan insanlar internetin en fazla %10'unu kullanabilirler. Deep Web'e erişebilmek için özel uygulamalar kullanılmalıdır. Normal internet tarayıcılarınızla Deep Web'e giremezsiniz. Mariana Web düzeyi Deep Web'de ulaşılması zor bir yerdir. Bunun nedeninin günümüz teknolojisinin yetersiz kalmasıdır. Ancak kuantum teknolojisi ile çalışan bilgisayarlar kullanılırsa Mariana Web düzeyine girilebilir. Mariana Web, dünyanın en gizli bilgilerinin olduğu yer olarak bilinmektedir. Kaliforniya Üniversitesi'nde 2001 yılında yapılan bir araştırmada Deep Web'de 7500 GB büyüklüğünde bilgi olduğu, bu rakamın 2003 yılında 91.000 GB'a yükseldiği görülmüştür. Bu da Deep Web'in karanlık dünyasının gittikçe büyüdüğü anlamına gelmektedir. 2001 yılında normal internet indeksi 1 milyar sayfa iken Deep Web'de 550 milyar sayfa indekslidir. Deep Web'de sahte kimlik satın alınabilmektedir. Amerikan pasaportunu $970 elde edebilirsiniz. Fakat takas veya para geçmez. Alışverişlerde Bitcoin kullanmak gereklidir. Bitcoin Deep Web'in para birimidir. Bu derin dünyada yanlış bir yere tıkladığınızda çok tehlikeli sonuçlar doğabilir. Şifreleriniz, kredi kartı bilgileriniz, hesap bilgileriniz kötü niyetli kişilere geçebilir. Dikta rejiminin uygulandığı ülkelerde Deep Web kullanımı oldukça yaygındır. Muhalifler ülkelerinde neler olduğunu Deep Web'de rahatlıkla paylaşım imkanı bulurlar. Deep Web'deki bazı aktivistlerin 2010 yılında gerçekleşen Arap Baharı'nda olayları koordine ettikleri söylenmektedir. Deep Web'in bir parçası olan Silk Road yasa dışı bir uyuşturucu sitesidir. Aktif kullanıcılar tarafından girilebilen Silk Road çok gizli olduğundan kullanıcılar kolay bulunamaz. Silk Road'un kurucusu 31 yaşındaki Ross Ulbricht ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır. Deep Web'in derin konularından birisi de Hitman, kiralık katil tutabilmenizdir. Sıradan bir insan için 20.000 euro para ödemeniz gerekirken üst düzey insanlar için bu fiyat 100.000 euroya kadar çıkmaktadır. Zengin kişiler için ücret kişinin zenginliğine göre değişir. Tabi bu ücretler Bitcoin baz alınarak ayarlanır. Ayrıca Deep Web'de ceset ortadan kaldırma hizmeti de verilmektedir. Bu konuda garanti vermektedirler. Cesedin kemik ve dişlerinin okyanusa atılması verdikleri hizmetlerden biridir. Bu da internetin derinlerinde daha ne gibi vahşetlerin olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca insan deneyleri de bu derin dünyada kendine yer bulmuştur. İnsan denekler evsizlerden, kayıtlı olmayan vatandaşlardan seçilirler. Deney görüntülerini yayınlarlar. Bu deneylerde doktorlar, hemşireler ve sağlık görevlileri yer almaktadır. Deep Web'de video oyunları ve kullanıcı hesaplarının yanı sıra en çok uyuşturucu ve pornografik içerik aranmaktadır. Deep Web'de internet trafiğinin %80'den fazlası çocuk istismarına yöneliktir. 2015 yılında çocuk istismarına yönelik bir sitenin admini, 7 çocuğa cinsel tacizde bulunmasından 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Bir adminin sağladığı istismar görüntüleri en az 1000 sübyancı tarafından kullanılmıştır. Bu web sitesindeki üyeler ayda en az bir kez çocuk istismarı görüntüsü paylaşmaları zorunludur. Aksi halde gruptan çıkarılırlar. Londra'da polis bıçaklı suçların %18 artmasında Deep Web'i sorumlu tutuyor. Bunun nedenini zombi bıçak diye adlandırılan çift taraflı keskin kenarları olan maksimum zarar verebilen bıçağın Deep Web'deki artan satışının olduğu düşünülmektedir. NASA'nın Deep Web'in gizemini bitirecek ve suçluların yakalanmasını sağlayacak bir proje üzerinde çalıştığı bilinmektedir. 2013'te Amerika Birleşik Devletleri hükümeti gizli bir mesaj almıştır ve 22 büyükelçiliğini askıya alır. Bu olayda Deep Web'den gelen bilgiler yararlı olmuştur. Bomba üretmek isteyenler için bilgi yuvası olan Deep Web, bireysel terör olaylarında bilgi kaynağı olarak kullanılmaktadır.
Dünyaca ünlü hack grubu Anonymous siber savaş yaptığı IŞİD ile Deep Web'de de mücadele etme kararı almıştır. Deep Web içinde yasa dışı içerik paylaşan internet sitelerinin tamamı Dark Web olarak adlandırılır. Yaygın olarak Dark Web tanımı Deep Web yerine de kullanılır. Dark Web, Deep Web'in bir alt katmanıdır. Tüm gizli, yasal olmayan tehlikeli içerikler buradadır. Bu alanda gezinen kişiler takibe alınırlar. Eğer bir eyleminiz olursa bu büyük bir suçtur. Buradan kiraladığınız bir kiralık katil, bir polis olabilir ve büyük cezalara çarptırılabilirsiniz. Yazılım programcısı Muhammed Ali 2015 yılında Deep Web üzerinden kimyasal bir silah alma teşebbüsüyle suçlu bulundu. Ali, ünlü TV dizisi Breaking Bad'i izledikten sonra 1400 kişiyi öldürebilecek olan $500 değerinde 500 mg niasin tozunu satın almaya karar vermişti. Fakat pazarlık yaptığı kişi birkaç aydır onunla görüşen gizli bir FBI ajanıydı. Dark Web linklerinde çok sayıda yanlış veya doğru illegal veri bulunabilir. Dark Web'de bilgi, video, resim indirmek bazen yasa dışıdır. Çünkü bu linklerde devlet sırları, önemli insanların özel bilgileri, +18 müstehcen içerik, çocuk cinsel tacizleri, uyuşturucu satıcılığı, yasal olmayan yollardan silah satışı, kumar ve sayamadığımız birçok yasal olmayan içerik bulunmaktadır. Deep Web'e Tor tarayıcı ile girilebilmektedir. Bu tarayıcı karışık bir bağlantı oluşturduğundan bulunmak zordur. Fakat yine de tehlikelidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Güvenlik Ajansı Tor ağı kullananlara potansiyel suçlu gözüyle bakılacağını açıklamıştır. Bu kurum Tor kullanan kişilerin izini bir şekilde sürebilmektedir. Amerika'da Tor tarayıcı kullandığı gerekçesiyle tutuklanan kişiler olabiliyor. Deep Web'in büyük bölümü İngilizce içerikten oluşmaktadır. Pek bilgisi ve donanımı olmayan kişiler girmemelidir. Tehlikeli bir yere girip tıkladığınız bir bağlantı hayatınızı mahvedebilir. Bu video bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Deep Web'e girmeniz tavsiye edilmemektedir.